Herkese merhaba arkadaşlar, ben Recep Emre. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bağlara goble çekiyoruz Ort 3000'imizde. Aslında ben biraz çektim de videoyu başlatmayı unuttum. Şöyle bağlarımızın son durumunu göstereyim size. Üzümlü doğuşlarımız fena değil. Ben geçen yılki oranlara göre güzel gibi. Goblemiz de böyle 9'lu goble V şeklinde. Aslında toprak çok güzel tavlı. Buraya boğaz açıldı. Niyetim sapsol çekmekti buraya. Daha doğrusu çizel çekmekti. Çizel çekersem bu sefer toprak çok yumuşak olacak. Traktör ekipman daha ağır olduğu için traktör gitmekte zorlanacak. Daha fazla yakıt sarfiyatı ve olası bir arıza olabilir diye en sağlıklısı önce goble çekip otu gömmek. 1-2 gün havalandıktan sonra da çizel çekmeyi düşündüm. Hadi gelin sizlerle beraber goble çekelim.
Manisa Ovası'nın en büyük sıkıntısı yerlerin çok ufak ufak olması. 3 dönüm orada, 5 dönüm orada. Yurt dışındaki çiftlikler gibi değil. Adamlar bir ekiyor, hektarlarca 100 dönüm, 200 dönüm, 50 dönüm minimum yerleri. Bizim burada 5 dönüm bir yerde, 6 dönüm bir yerde, 3 dönüm bir yerde, parça parça olduğundan her yerde bağ, tarla oluyor vesaire oluyor. Hem sınırdan fire veriyorsunuz. Sınıra dikim olmaz en nihayetinde. Hem de böyle sayı başlarından fire veriyorsunuz. Keşke bizlerin de çiftlikleri böyle büyük olsa da tarladaki fire oranlarını düşürebilsek. Üzümler çok güzel olmuş. Çok güzel patlamışlar. Geçen yıl bu bağın verimi çok iyiydi. Ben çok memnun kalmıştım buradan. Bu yıl 3.15 çinko gübre attık. Çinkolu 3.15. Ekstra kükürt de vardı içinde. Ama istediğiniz kadar gübre atın. En önemli olan şey topraktaki organik madde miktarınız. Eğer toprağınızda organik maddeniz yeterli değilse attığınız gübrelerden verim alamazsınız. Önemli olan her zaman organik madde. Ayrıca bazen gübre övücüler çıkıyor. Şu marka gübre iyi, bu marka gübre iyi. Genelde bu insanlar reklam almış oluyor. Ya tüm çiftçiler neyin iyi neyin kötü olduğunu zaten biliyorlar da bir doktora gittiğinizde nasıl ki size test yaptırmadan, tahlil yaptırmadan reçete yazmıyor, bakmıyorsa aynı şekilde toprağınıza düzenli olarak toprak tahlili yaptırmalısınız. Toprak tahlili yaptırmadan attığınız her gübre cebinize zarar veriyor olabilir. Örneğin toprağınız kireçli yapıdadır ve siz bunu bilmiyorsunuzdur. Faydalı diye DAP gübresi atarsınız paraya kıyıp. Ama attığınız DAP gübresi topraktaki kirece bağlanır. Ve bitki kökleri bunları ayrıştıramaz. Toprakta çözünemez. Toprakta çözünemediği zaman da size zarar olur. Köklerim çalışsın diye umut ederken boşu boşuna tarlaya 1900 lira çuvalında belki 2000 lira oldu hatırlamıyorum şu an. Para gömersiniz. O yüzden önce toprak tahlili yaptırmanızı herkese tavsiye ediyorum. Normalde buraya şimdi kıştan çıkan bir bağa önce patlatma çekmekte fayda var. Ama burası çok fazla kumlu yapıda olduğu için traktör batabiliyor. Hakikaten gömülüyor böyle. Şimdi ben önce buraya patlatma çekip toprağa kabarsam, arkasından böyle bu ağır gobleyle goble çekmeye çalışsam motor yürümez. İlk turu gider, ikinci turu motor gelmez, sürekli sağa sola çeker. Belki büyük bir traktör olsa ya da 4 çeker olsa olmaz ama dediğim şekilde yaparsam randıman alamam, ekipmanımı zorlamış olurum. O yüzden goble çektikten sonra çizellerle sürüp toprağı kabartacağım, havalandıracağım. Ondan sonra da sisteme bağlı olarak, hava şartlarına bağlı olarak ilaçlama yapacağız.
Bayağı güzel oldu ya. Biraz da yoruldum. Her karağa bir gidiş bir geliş yapıyoruz. O yüzden biraz oyalıyor. Bir de çok hızlı gitmiyorum. Neticede kum toprak batıyor. Yani ne kadar kum olsa da sap sol çekilmediği, çizel çekilmediği için birazcık sert tabanı hissettiriyor onu. Motor rahat gidebiliyor çünkü. Normalde buradaki bağ doble çekerken zorlanırdım ben. Motor da çok zorlanırdı. Ama şu an tıngır tıngır gidiyoruz. Kum da olduğu için, tav da güzel olduğu için randımanlı bir doble çekebiliyoruz. Şöyle traktörümüze de bakalım biraz. Birkaç sinematik. Bu arada elimde tuttuğum kamerayı ben yeni aldım. DJI Osmo Action. Saçımda ne olmuş öyle ya? DJI Action 5 Pro. Valla fiyat performans olarak çok beğendim. Eğer düşünen almak isteyen bir aksiyon kamerası varsa, çok devrik bir cümle oldu ama kesinlikle tavsiye ederim. Şu an ortalama 20-22 lira bandında ya da 24 de olabilir. O fiyatlarda satılıyor. Neyse ben devam edeyim. Bir de benim aklımda şöyle bir fikir var. Bazı insanların hoşuna gidiyor. Bazı insanlar sohbet muhabbetini çok seviyor. Sadece iş yaparken sıfır konuşma, yani herhangi bir diyalog olmadan, hakikaten insanların bu POV açıdan, yani birinci kişi bakış açısından iş yaptığını hissettiği bir aynen. Her neyse işte. O tarz bir etki hisseden insanlar oluyormuş. Birkaç araştırmada görmüştüm. Biraz da yapay zeka ile konuştum. Sizlerin fikir ve düşünceleri de önemli bu konuda. Eğer o tarz içeriklerde görmek isterseniz yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Hadi devam edelim. Arkadaşlar doble çekmeyi bitirdik. En azından artık toprak işlemeye başladık. Uzun süredir bekliyorduk. Bu yıl yağmurlar, Allah'ın bereketi güzeldi. Yağmurlar güzeldi bu yıl. Ondan toprak işlemede biraz geç kalmıştık. Bugün itibariyle toprağa da başladık. Artık diğer bağlara, tarlalara da işlemler yaptıkça, dikimler yaptıkça onların da videolarını çekerim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.